Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere en hızlı şekilde Brimstone line-up'larını gösteriyorum. Maç içinde açıp bunları öğrenebilirsiniz. Sizden tek isteğim video işinize yaradıysa like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmanız arkadaşlar. Hemen Ascent'in B'sinden başlayalım. Diyelim ki Spike'ı default'a kurdunuz. Ghost açmadan göstereceğim ki maç içinde ne kadar sürede içeri gidip kontrol edebileceğinizi de görün arkadaşlar. Öncelikle şuraya en arkaya sırtınızı yaslıyorsunuz. Sonrasında Q'nuzu yukarı kaldırıyorsunuz. Şuradaki çizgiyi mavi olan yerine getiriyorsunuz. En ucuna getirmeyin arkadaşlar. Kutunun üstüne düşebilir. Hafiften sola kaydırın ve atın. Sonrasında gidip kontrol edelim bakalım düşüyor mu? Default'a tam olarak düşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi default'un tamamı yanıyor şu anda. Şuraya kurmaya, Spike'ı arkadaşlarınızı buraya kurdurmaya özen gösterin. Diyelim ki Ascent'tesiniz, yine Spike kuruldu fakat o kadar uzağa gitme lüksünüz yok ya da Spike'ın kurulabileceğini, çözülebileceğini düşünüyorsunuz. Hemen şurayı ortalıyorsunuz. Şöyle şuraya geliyorsunuz dostlar. Şuradaki kutuyu görüyorsunuz. Hemen eğiminizin, nişangahınızın biraz üstüne kaydırıyorsunuz ve atıyorsunuz. O da sekerek tam default'a düşecek arkadaşlar ve böylelikle tamamen default'taki spike'ı çözdürmeyi engelleyebileceksiniz. Ascent'te 2 tane B'de gösterdik. Şimdi de A'ya geçelim bakalım A'da nasıl line-up'lar yapabiliriz. Evet, şimdi A'ya geldik arkadaşlar. A'da yine Spike'ı kurduk diyelim. Yalnız bu sefer 2 tane farklı yerimiz var. Birincisi long'a açık kurduysanız, eğer buraya kurduysanız farklı, buraya kurduysanız farklı olarak göstereceğim. Zaten mantıken hemen bir solundaki çizgiyi göstereceğiz. Yine long'a geliyoruz. Sırtımızı buraya yaslıyoruz arkadaşlar. Q'yu açtıktan sonra şu en uzun çizgi, gördüğünüz en uzun çizgi arkadaşlar direkt bizim long'a doğru gidenimiz olacak. Şuradaki bir kısa çizgiyi atalım. Elektriğin arkasına gidecek. Gördüğünüz gibi yine şöyle çizginin ucunu getiriyoruz. Gidip bakalım şimdi elektriğe düşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam olarak elektriğe düştü. Genelde site dolu olduğu için buraya kuruyorsunuz spike'ları. Onun için bu daha çok kullanılır diye tahmin ediyorum. 1v1 kaldınız ve long'a açık kurdunuz diyelim. Hemen yine Q'nuzu açıyorsunuz. Şu şekilde yine en ucuna getiriyorsunuz arkadaşlar. Atıyorsunuz. Bu sefer de biraz daha long'a açık şekilde düşecektir. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi böyle kurarsanız da arkadaşlar long'a açık spike'ı çözülmesini engelleyebilirsiniz. Hemen şimdi diğer haritalarımızda devam edelim. Evet arkadaşlar, geldik Split'e. Split Brimstone'u gerçekten oynamanın en avantajlı olduğu haritalardan bir tanesi olabilir. Çünkü 3 tanesisiniz de takım arkadaşlarınızın en azından sadece side'ı kontrol ederek spike'ı kurmasını sağlayabilirsiniz. Sonrasında ise dostlar, spike'ı nereye kurduğumuzu hemen gösterelim. Zaten default'a kuruyoruz. Yine her zaman kurmaya alışık olduğumuz yere şuraya kuruyoruz dostlar. Takım arkadaşınızdan buraya kurmasını istiyorsunuz. Sonrasında hemen şunu şuraya atalım. Long'a kaçıyorsunuz. Sırtınızı şuraya yaslıyoruz. Hemen yine Q'yu açıyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki binanın başlangıç kısmı var arkadaşlar. Binanın başlangıç kısmına bu şekilde atıyorsunuz. Yine default'a tam olarak kaplı bir şekilde düşecektir. Gördüğünüz gibi sekiyor ve default'u kaplayacak şekilde spike'ı çözemeyecekler. Spike'ı dediğim gibi biraz da şu tarafa kurmanızda fayda var. Mesela gidip buraya kurarsanız bazen düşmeyebiliyor. A'da bayağı işe yarıyor bu line-up. Size de kullanmanızı öneririm. Hadi geçelim şimdi B'ye. Evet, geldik şimdi Split B'ye. Split B'de nasıl bir line-up oynayabiliriz? Hemen şöyle gösteriyorum. Spike'ı yine elimize alalım. Her zaman kurmaya alışık olduğumuz yere Spike'ı bırakıyoruz öncelikle. Burada bu sefer garajdan şuraya sırtımızı yaslıyoruz. Tam olarak sırtımız denk gelecek buraya. Q'ya basıyoruz arkadaşlar. Bu sefer Q'nun aşağısından değil, direkt şuraya yapıyoruz. Biraz soluna alıyoruz ama aşağı doğru değil, hafiften yukarı kaydırıp atıyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten %99 düşecektir. Çok fazla ayarlamanıza gerek kalmayacaktır. Hemen şöyle göstereyim. Spike'ı asla rakibiniz bu sayede çözemeyecek. Bu da en basit line-up'lardan bir diğeriydi. Hadi şimdi diğer haritalarımızla devam edelim. Evet, geldik şimdi Heaven haritasına arkadaşlar. Heaven'da birkaç tane farklı line-up'ımız var.
Buradaki line-up'ları da ezberlemek diğerlerinden bir tık daha zor olabiliyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle geliyoruz. En köşeye böyle yaslanıyoruz arkadaşlar. Sola doğru devam ediyorsunuz ve şurayı görmeyene kadar tam çizgide bırakıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar şurada bir kesik var gördüğünüz gibi. Şuradaki yani ikinci büyük kesiğin bir solundaki kesiğe kaydırıyoruz eğimimize ve atıyoruz. Burada da default'a line-up'ımız düşecektir. Hemen şöyle gösterelim. Bu arada oradan kendinizi savunmanız kolay olacaktır. Onun için gerçekten etkili line-up'lardan bir tanesi. Tekrar bir ayrıntılı göstermek istiyorum hemen bunu. Arkadaşlar Q'ya bastıktan sonra öncelikle long'u görüyorsunuz. Fakat şuradaki bir duvar kesişimi var. Buradan sola doğru kayıyorsunuz. Tam görmeyene kadar devam ediyorsunuz. Devam ettikten sonra burada bırakıyorsunuz. Şurada büyük bir kesik var. O değil. Bir solunda küçük bir kesik var. Bakın gördüğünüz gibi şu an tam şurada işaretimin olduğu yerde. Sonrasında bunu bu şekilde fırlatıyorsunuz. Tam default'a düşecektir. Buradan bulmaları da zor olacaktır. Sizi genelde long'a bakarlar ama oraya kadar gelmezler. Gördüğünüz gibi default'a düşen sizin moliniz spike'ı çözülmesini engelleyecektir. Evet, geldik şimdi B site için nasıl bir line-up yapabiliriz. Arkadaşlar şurada 3 tane gördüğünüz gibi şöyle bir boşluk var, artık delik, boşluk ne derseniz. Buna böyle yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. En solunda eğiminizi alıyorsunuz. Zaten bu giden bir line-up. Onun için hani fazla ayara gerek yok. Şu kubbe gibi şeyin soluna da hafif soluna doğru atıyorsunuz arkadaşlar. Buradan direkt yine size açık olarak kurulan spike'ı gördüğünüz gibi yakacaktır. Özellikle side'dan olduğu için bayağı etkili olabiliyor. Tekrar side'a geleceklerini sanmıyorum rakiplerinizin, eğer bu line-up'ı bilmiyorlarsa. Q'yu aldıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle hafif soluna doğru sallarsanız zaten fazla ince işçilik yapmadan direkt default'a düşürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi spike'ı asla çözemeyecekler. Evet, geldik şimdi A site için nasıl bir line-up yapabiliriz? Arkadaşlar burada yine en köşeye geliyoruz gördüğünüz gibi. En köşeye geldikten sonra yukarıda şöyle bir gördüğünüz gibi şu baktığım yerde işaret var. Buna kaydırıyoruz eğimimizi en köşesine. Şuradan buradaki dikdörtgenin sol köşe, sağ yukarı köşesine atıyoruz. Bakalım şimdi görelim nereye düşüyor. Gördüğünüz gibi arkaya kurulan spike'ı imha etmelerini önlüyor. Bunu yalnız şöyle bir durum var. Öne kurarsanız düşmez arkadaşlar. Onun için takım arkadaşınızdan arkaya kurmasını istemeniz gerekiyor. Eğer diyelim ki site doluyu arkadaşlar buraya kurabildiniz. Yani şuraya kurabiliyorsunuz bu sefer. O sefer ne yapmamız gerekiyor? Hemen onu gösterelim. Arkaya da kuracağınız pozisyonlar oluyor. Onu da gösterdim. Şöyle Q'nuzu aldıktan sonra yine aynı yere alıyorsunuz ama bu sefer şuradaki arabanın üstüne çıkıyorsunuz ve en köşeye geliyorsunuz arkadaşlar. Yine işaretli yere atıyoruz. Sekerek bu sefer long'a açık default olan spike'ı yine imha etmelerini önleyecektir arkadaşlar. Burada dediğim gibi iki tane farklı şey var. Birincisi şuraya gelip atmanız. Buraya gelip atarsanız arka tarafa düşüyor. Şöyle hemen ikinciyi de gösteririm. Üste gelip atarsanız da ön tarafa düşüyor arkadaşlar. Şu an mesela iki tarafta yanıyor olacak biz gittiğimizde. Gördüğünüz gibi birisi öne, birisi arkaya. İki tarafı da yakmış olacaksınız. Bu şekilde rakiplerinizin spike kurmasını önleyebilirsiniz. Hadi şimdi diğer haritalara geçelim. Evet, geldik şimdi Icebox'a arkadaşlar. Ben her ne kadar önermesem de burada da göstermek istedim. Yalnız benim dediğim gibi pek de açıkçası oynarken başarılı olamadığım bir line-up. Çünkü arkalamaya gelen fazla oluyor. Burada fazla savunmasız kalıyorsunuz. Yine de zor durumlarda hani sizden eğiminin daha iyi olduğunu ya da o round'u alamayacağınız, canınızın az olduğu durumlarda deneyebileceğiniz bir line-up'tır. Şu şekilde arkadaşlar ileri doğru gidiyorsunuz ve şu çizgiyi, gördüğünüz çizgiyi hedef alarak dümdüz gidiyorsunuz ve arkanızı dönüyorsunuz. Burada aşağı doğru giden, burada da sağa doğru giden bir çizgi var. Tam en aşağıdakini hedef alıyorsunuz. Yani ortasına getirmeye çalışmayın, yoksa daha yakına düşer. En aşağıya hedef alıyorsunuz ve atıyorsunuz. Duvardan çarparak aşağı düşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı böylece yakacak. Spike'ı şuraya kurmanız gerekiyor. Bu köşeye her zaman düşmüyor arkadaşlar. Yani düştüğü de olabiliyor ama
Buraya değil de şuraya kurmanızda fayda var arkadaşlar. Şuraya spike'ı kurdurabilirsiniz ya da tek kaldıysanız kurarsanız işinize yarayacaktır. Hadi şimdi B için nasıl bir line-up yapabiliriz onu görelim. Arkadaşlar geldik şimdi B'ye. B'de nasıl bir line-up yapabiliriz? Şöyle şu köşeye spike'ı kuracaksınız arkadaşlar. Yani burada herhangi bir yere kurabilirsiniz. Hemen şimdi base'imize doğru gideceğiz dostlar. Arkadaşınız spike'ı kurduktan sonra sizin yeriniz bayağı bir safe olacak. Buradan gittikten sonra en köşeye sırtınızı yaslıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru. Bakın şimdi şuradaki siyahla beyazın birleşimi var gördüğünüz gibi. O ikisinin birleşiminden atıyoruz arkadaşlar. Biraz önce sizlere gösterdiğim yere düşecek. Hemen şöyle yetişelim gösterelim. Zaten maç içinde de onu attıktan sonra çözmediğinden emin olabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kurmanız yeterli olacak. Şu köşeye kurmanızda fayda var tabii ki. Buradan gelen rakiplerin sizi vurmaması için. Aslında riskli bir yerde değil ve rakiplerin bilmediği bir line-up. Hani ben biliyorum ama ben yaparken mesela gerçekten çoğu rakibim yerimi bilmiyorlar burada. Fazla yaygın olan hatta yani ben kendim buldum. Başkası biliyor mu bilmiyorum. Kendimin bulduğu bir line-up arkadaşlar. Onun için tekrar sizlere göstermek istiyorum. Şöyle en köşeye sırtınızı yaslıyorsunuz. Buradan dönüyoruz. İkisinin birleşim noktasına getiriyoruz. Bakın şu beyaz ve siyahın birleşim noktasına getiriyorsunuz. Ve atıyorsunuz. Tam spike'ınızın üstüne düşecek ve gerçekten bayağı uzaktan attığınız için rakibiniz sizi bilmeyecek. Yalnız attıktan sonra tabii ki hafiften ilerlemekte fayda var. Rakip çözememiş olsa bile süresi bittikten sonra çözme ihtimali var. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet, diğer kaldırılan güncel olmayan haritalarda line-up'ları göstermeyeceğim. 2023'te bütün güncel line-up'ları sizlerle paylaştım. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. İşinize yaradıysa lütfen like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olarak destek olmayı ve en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.